Kanalımda daha önce Xiaomi Mi Box S 4K için detaylı bir soru cevap videosu hazırlamıştım ve tüm soruları derleyip yanıtlarını paylaşmaya çalışmıştım. Bu video sizin tarafınızdan büyük bir ilgi gördü. Bundan çok mutluyum. Bu nedenle bu video serisine devam etmek istiyorum. O videonun altına yazdığınız soruları gruplamaya çalıştım ve en çok sorulan sorulardan bir tanesinin Xiaomi Mi Box S 4K ile Xiaomi Mi TV Stick arasındaki farklar nelerdir? Bunları sorduğunuzu fark ettim. Ben de TV Stick ile ilgili sorularınızı daha detaylı yanıtlayabilmek için yeni bir video serisine başlamayı planladım. TV Stick ile ilgili bu video serisinin ilk videosunda kutu açılımını yapacağız. Şimdi gelin vakit kaybetmeden kutu açılışına geçiş yapalım. Burada Android TV medya oynatıcısı demiş. Ufak bir kitapçık var. Şimdi kutuya biraz daha yakından bakacak olursak ön tarafta zaten görseli yer alıyor ürünün. Burada Full HD olduğundan bahsediyor ve Google Asistan olduğunu bakın burada görebiliyorsunuz. Desteklediği uygulamalar arasında Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google Play gibi böyle birçok uygulamayı saymışlar zaten burada. Mi TV bu anlamda başarılı bir ürün. Şimdi yan tarafına baktığımız zaman da kutusundan nereler çıkıyor bunları göstermiş. Ürünün kendisi var zaten. Yanında bir kumanda geliyor ve bir de burada da bir prize takacağımız kablo gözüküyor. Şimdi kutuyu açtığımız zaman bunları göreceğiz. Şimdi kutu içeriğine yakından bakalım. Şöyle içerisinden biraz bir kutu çıktı. Burada gördüğünüz gibi o fotoğrafta gördüğünüz güç kablosu yer alıyor. Bunu kenara koyalım. Sonra bir adet kablo çıktı. Bu kabloya bakacak olursak bir ucunda HDMI yazıyor. Şöyle göstereyim. Diğer ucunda da böyle bir çıkış var. Şimdi bu kabloya baktığım zaman üzerinde high speed yazıyor. Zaten yüksek hız demiş. Bu ne işe yarayacak? Şimdi şurada ürünün kendisine de bir bakalım. Örnek olarak bunu televizyonunuza takmak istiyorsunuz ama eğer böyle bir uzatıcıya ihtiyacınız olursa o zaman bu kabloyu kullanacaksınız. Şimdi ürünün kendisine de yakından bakalım. Zaten şurada Mi logosunu görüyorsunuz. Arkasında da seri numarası gibi bilgiler var. Ve ucuna baktığımız zaman HDMI çıkışı yer alıyor. Şimdi şu kabloya tekrar bakacak olursak ürün buraya girebiliyor. Bu ucunu da uzatma kablosu olarak kullanabilirsiniz. Onu da şöyle açalım. Evet, yani çok uzun bir kablo olmasa da şöyle en azından uzatma şeklinde işinizi görecektir. Bunu da kenara koyalım. Ve bir kablo daha var. Ona da bakalım. Bu kabloda bir ucu USB, diğer ucu micro USB. O da zaten bu prize girecek. Ve bu kablo sayesinde fişe takarak güç kablosu olarak kullanmaya başlayabiliriz bunu da. Şimdi güç kablosuna baktığımız zaman şurada micro USB çıkışı var demiştik. Bu stick'in yan tarafında da şöyle bir zaten giriş kısmı var. Bunu prize takıp ardından bu USB çıkışında cihaza taktığınız zaman artık elektrik alabilir hale geliyor. Ve Mi Stick cihazını kullanabilir hale geliyorsunuz. Kutudan bir de kitapçık çıkıyor. O da şu şekilde. Gördüğünüz gibi farklı dillerde bilgiler yer alıyor. Kitapçık da bu şekilde. Şimdi en son kumanda kaldı. Ona da bakalım. Şimdi poşetinden çıkartayım onu da. Evet, kumandaya yakından bakacak olursak burada bir Netflix butonu var. Burada da Amazon Prime Video için konulmuş hazır bir buton var. Yukarıda zaten güç düğmesi var. Bu tuşları da zaten eğer Mi Box videomu izlediyseniz oradaki kumandayla aynı görevleri görüyor. Evet, kumanda da bu şekilde. Şimdi kumandalara baktığımız zaman butonlarda bazı farklılıklar görebiliyoruz. Soldakine bakarsanız Mi Box S 4K TV'nin kumandası. Ben bu ürünü alalı epey olmuştu ve solda Netflix, sağında da Live butonu yer alıyor. Sağ elimdeki kumanda ise Mi Stick'e ait. Şöyle Netflix butonlarına bakarsanız tasarım anlamında biraz farklılaşmış ve Live butonu yerine de Amazon Prime Video gelmiş gözüküyor. Yukarıdaki butonlarda ise çok farklılık yok. Sadece butonların üzerindeki böyle logolar, ikonlar birazcık değişmiş gibi gözüküyor. Onun dışında kumanda hemen hemen aynı. Evet, kutunun içerisinde en son bir iki tane daha kitapçık kaldı. Onlara da bakalım. Onlarda bir tanesi şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Evet, diğer kitapçığa bakacak olursak onda da Mi TV Stick yazıyor. İçerisinde de
kurulumdan bahsediyor. Şöyle içeriğine baktığımız zaman şu parçaların olduğunu söylemiş. Zaten bunlar bize eksiksiz olarak geldi. Gördünüz onu. İşte stick'in kendisi, uzaktan kumanda, güç kablosu ve HDMI uzatma kablosu şeklinde bu şekilde kullanabileceğiz. Evet, kutu içeriğini son bir kez göstermek gerekirse bu türde kitapçıklar, kumanda, stick'in kendisi, güç kablosu ve HDMI uzatma kablosu çıkıyor içerisinden. Evet, hızlıca Xiaomi Mi TV Stick'in kutusundan neler çıkıyor bunlara hızlıca bakmış olduk. Videonun sonunda kumandalar arasındaki farklılıklara birazcık değindim ama TV Stick ile ilgili daha detaylı inceleme soru cevap videosu gelecek yakında. Bu nedenle takipte kalın. Bu soru cevap videolarında asıl merak ettiğiniz soruların yanıtları da olacak. Mi TV Stick ile 4K cihazın arasındaki farklar nelerdir? Kimler TV Stick almalı, kimler 4K'yı tercih etmeli? Bunlara biraz daha detaylı bir şekilde değinmeye çalışacağım. Hem de iki cihazın teknik özelliklerini biraz karşılaştırıp hangisini hangi durumda tercih edebilirsiniz kafanızda biraz daha netleşmiş olacak diye tahmin ediyorum. Bu video serisinde kaçırmamak için bu videonun altına yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Özellikle sorularınız varsa bunları da sormaktan çekinmeyin. Sonraki videolarda bu soruların yanıtlarını bulacaksınız. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle abone olma noktasında desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videolar için takipte kalın. Görüşmek üzere.